Yepyeni bir tarif videosu ile daha hepinize tekrardan selamlar, sevgiler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bol çikolatalı, muzlu, kremalı çok lezzetli bir pasta, namı değer Malaga pasta hazırlıyoruz. Lakin ev yapımı ve de kıvamı, lezzeti yerinde oldukça pratik bir versiyonu hazırlayacağız. Mutlaka kaydedip denemenizi tavsiye ediyor ve hemen işime kekini hazırlamakla başlıyorum. Bunun için öncelikle 3 adet oda sıcaklığında bekletilmiş orta boy yumurtayı uygun bir çırpma kabının içerisine alalım. Ardından üzerine bir tepeleme su bardağı kadar toz şeker ekleyelim ve stand mikserle veya el çırpıcısıyla veya mikserle, elinizde ne varsa onunla krema kıvamını alana kadar çırpmaya başlayalım. Bir taraftan çırparken diğer taraftan üzerine bir çay bardağı sıvı yağ, birer paket kabartma tozu ve vanilin, bir çay bardağı da süt ekleyelim. Şimdi kuru malzemelerimizi ekleyelim. Öncelikle 2 dolu yemek kaşığı kadar kakao ilavesi yapıyorum. Hemen peşinden önceden elediğim 2 su bardağı un ilave ediyorum. Kontrollü eklemekte fayda var. Gördüğünüz üzere ben de önce 1,5 su bardağı ekledim. Ardından yarım su bardağı daha ekledim ve kıvam alıncaya kadar güzelce çırpmaya devam ettim. Bu şekilde artık hazır oldu. Şimdi borcamımızı hazırlayalım. Ben genellikle altına bu şekilde yağlı fırın kağıdı yerleştirip daha sonra keki ters çeviriyorum. Ama sizler benim gibi yapmak istemezseniz direkt borcamın içerisini yağlayıp içerisine de ilave edebilirsiniz. Hamuru bu şekilde düzleştirdikten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişmeye gönderelim. Diğer taraftan artık geçelim kremamızı hazırlamaya. Krema için 750 ml kadar sütü uygun bir tencerenin içerisine alalım. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar un, 2 dolu yemek kaşığı kadar mısır nişastası, 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker ve 1 tane yumurta sarısı ilave ettikten sonra çırpıcı ile güzelce çırpıp ardından ocağı açalım. Önce yüksek ateşte ısınıncaya kadar, ardından orta ateşte kıvam alıncaya kadar pişirmeye devam edelim. Kremamız kaynamaya başladıktan sonra bile birkaç dakika boyunca tekrardan pişirmeye devam edelim ki daha sonrasında unun kokusu ve tadı gelmesin. Yeteri kadar pişirdikten sonra ocağı kapatalım ve üzerine 70 gram tuzsuz tereyağı ilavesi yapıp tereyağı içerisinde tamamen eriyene kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Ardından hemen hızlıca farklı bir kasenin içerisine alalım ki tenceremizin dibi genelde sıcak olur, dibi tutmasın. Bu şekilde hazırladıktan sonra üzerini streçle kendisine temas edecek şekilde böyle kapatalım ki üzerinde kuruma ve ıslanma olmasın. Streç temas etmezse streçin üzerinde ıslaklık oluşur, içerisine damlar. Eğer üzerini sadece kapakla örterseniz de o zaman üzerinde kabuklaşma olabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Tamamen soğuttuktan sonra hemen kremamızı kaseye çırpmaya artık başlayabiliriz. Stand mikseri aldım. Üzerine bir tane toz krem şanti, yani bir paket toz krem şanti ekledim ve çırpmaya başladım. Benim kremam çok fazla soğumamıştı. Açıkçası birazcık ılıktı. O yüzden kıvam alması biraz zor oldu. Yani şu anda videoda gördüğünüz üzere hala biraz ılık. Aynı gün içerisinde tamamını hazırlamaya çalıştığım için pek de kolay olmuyor açıkçası. Ancak sizin zamanınız var ise kremayı mutlaka önceden hazırlayın. Hatta mümkünse bir gece öncesinden pişirip tamamen soğumaya bırakırsanız daha da güzel olur. Krema hazır olup kenara aldıktan sonra pişen keki ters çevirdim. Üzerine 1 su bardağı kadar süt ekledim ve kremayı üzerine ilave ediyorum. Şimdi her tarafını güzelce eşitleyelim. Az önce de söylemiştim. Eğer kremayı uzun süre bekletirseniz kıvamı daha yoğun ve koyu olacaktır. Zaten soğudukça kendiniz de görürsünüz. Şimdi aralıklı olarak üzerine muz yerleştirelim. Ben küçük muzlardan kullandım. Neden? Hem görünüşü düzgün olsun diye, hem de zaten küçük küçük ya, dilimlere tam uygun oluyor açıkçası. Eğer muzlarınız büyük olursa ikiye kesip o şekilde de kullanabilirsiniz.
Toplamda 12 adet kadar muz kullandım. Muzlarınız ne kadar olgun ve tatlı olursa o kadar güzel olur. Çünkü biliyorsunuz ki tatlıyı hazırladık, hemen tüketeceğiz. Çok fazla bekletmeyeceğiz. Olgun muz olursa lezzeti de bir o kadar güzel olmuş olur. Son olarak üzerine ganajını ekliyorum. Ganajın ölçülerini açıklama kısmına eklerim. Sadece şöyle anlatayım. Kremayı kaynatmıyoruz. Sadece kaynama derecesine kadar ısıtıyoruz. Üzerine çikolatasını ilave edip karıştırıyoruz. İşte bu kadar. Çikolata tamamen eridikten sonra bu şekilde kullanmaya başlıyoruz. Yapımı gerçekten çok basit. Açıklama kısmına dediğim gibi ekleyeceğim. Oradan görüntüleyebilirsiniz. Üzerini de ganajla güzelce kapladıktan sonra tatlımızı buzdolabında dinlenmeye alalım. Bu tarz tatlılarda dinlenme aşaması gerçekten çok önemli. Ne kadar uzun süre buzdolabında beklersek kıvamı, lezzeti o kadar güzel olmuş olur. Lakin ben yine birazcık aceleci davrandım. Açıkçası dediğim gibi aceleci değil, sadece tarif çekerken çok aynı gün içerisine sığdırmaya çalışıyoruz. Bu tarzda aşamalı tariflerde gerçekten pek de kolay olmayabiliyor. Dinlenme aşamaları, bekleme aşaması birazcık kısıtlanmış oluyor. O yüzden tam istediğim kıvamı yakalamak dediğim gibi pek kolay olmuyor. Ancak yine de sonuç olarak çok güzel ve lezzetli bir tatlı oldu. Mutlaka kaydetmenizi, denemenizi tavsiye ediyorum. Her defa dilimleri keserken de mutlaka bir peçeteyle bıçağınızın ucunu silip tekrardan devam ederseniz görüntüsü de o kadar güzel olmuş olur. Ben süsleme aşamasında fıstık kullandım. Dilerseniz yer fıstığı veya Hindistan cevizi de kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Tek seferde kocaman 12 dilim pasta hazırlamış olduk. Oldukça lezzetli, yapımı kolay ve ev yapımı tabii ki de olması her şeyden daha da önemli. Hemen bir servis tabağına aldım. Son aşamada kıvamını da sizlere gösteriyorum. Şu anda bile gayet tok, çok fazla beklememesine rağmen güzel görünüyor. Ancak dediğim gibi ne kadar uzun süre dinlendirirseniz o kadar güzel olur. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz, faydalı bulduysanız bir sonraki videolu tariflerimden de haberdar olmak adına kanalıma tamamen ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kalbinizin huzuru, evinizin bereketi daim olsun efendim.